Fonksiyonlar sandığınızdan çok daha derin olabilir. Ya size matematik denen devasa yapının temel taşlarından birinin aslında çok basit bir fikirden doğduğunu ama o basit fikrin evreni modellemeye yetebildiğini söylesem? Bir kümeden diğerine uzanan oklar. İlk bakışta masum ama bu okların arkasında fizikten ekonomiye, yapay zekadan kuantum mekaniğine kadar her şey gizli. Fonksiyon dediğimiz şey özünde bir eşleme kuralıdır. A kümesindeki her elemanı B kümesinde tam olarak bir elemana bağlar. Tanım kümesindeki her elemanın bir karşılığı olmak zorundadır ve bir girdi iki farklı çıktı veremez. Fonksiyon demek, kararsızlığa yer olmayan bir düzen demektir. Şimdi fonksiyonlara özel isimler verelim. Birebir yani enjektif fonksiyonlarda farklı girdiler, farklı çıktılar üretmek zorundadır. İki farklı eleman aynı noktaya gidiyorsa fonksiyon birebir değildir ve grafik üzerinde bunu yatay çizgi testiyle kontrol edebiliriz. Herhangi bir yatay çizgi grafiği en fazla bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir. İkinci tür örten yani sürjektif fonksiyondur. Bu durumda hedef kümenin her elemanı en az bir ok alır. Yani hiçbir eleman boşta kalmaz. Bazı elemanlar birden fazla ok alabilir ama önemli olan hiçbirinin boş kalmamasıdır. Eğer bir fonksiyon hem birebir hem örten ise bijektiftir. Bu matematikteki en mükemmel eşleşmedir. Çünkü her eleman tam olarak bir eşe sahiptir ve bu fonksiyonlar ters çevrilebilir. Grafikte fonksiyon ve tersi y eşittir x doğrusuna göre birbirinin ayna görüntüsüdür. En sade fonksiyon birim fonksiyondur. Fx eşittir x. Ne ekleme yapar ne çıkarma. Girdiği olduğu gibi döndürür ve her nokta 45 derecelik doğru üzerinde durur. Sabit fonksiyon ise ne verirseniz verin hep aynı sonucu üretir. Tüm girdiler tek bir çıktıya eşlenir ve grafikte yatay bir doğru olarak görünür. Doğrusal fonksiyon mx artı n biçimindedir. M eğimi belirler, doğrunun ne kadar dik olduğunu gösterir. M pozitifse doğru yukarı çıkar, negatifse aşağı iner, sıfır olduğunda sabit fonksiyona dönüşür ve eğim delta y bölü delta x ile ifade edilir. İkinci derece fonksiyonlar parabol oluşturur. Katsayı pozitifse parabol yukarı açılır, negatifse aşağı açılır. Tepe noktası ve simetri ekseni parabolün temel özellikleridir ve katsayının büyüklüğü eğrinin dar ya da geniş olmasını belirler. Derece arttıkça polinom fonksiyonlar daha karmaşık şekiller alır. Üçüncü derece kıvrımlar oluşturur, dördüncü derece çift tepe yapabilir ve her yeni derece grafiğe yeni bir dönüş kazandırır. Trigonometrik fonksiyonlar ise dairenin dilinden konuşur. Birim çember üzerinde dönen bir noktanın dikey mesafesi sinüs, yatay mesafesi kosinüstür ve bu fonksiyonlar her 2 pi'de bir kendini tekrar ederek doğadaki ritimleri modellememizi sağlar. Ses dalgaları, ışık, gelgitler ve kalp atışları bu periyodiklikle ifade edilebilir. Üstel fonksiyon, e üzeri x büyümenin en güçlü modellerinden biridir. Başlangıçta yavaş ilerler ama sonra hızla artar. Logaritma ise bunun tersidir. Hızlı başlar ve giderek yavaşlar. Bu iki fonksiyon y eşittir x doğrusuna göre birbirinin simetrisidir ve radyoaktif bozulmadan nüfus artışına kadar birçok doğal süreçte karşımıza çıkar.